En tehlikeli havalimanları. Paro Havalimanı, Bhutan. Dağın zirvesine uçakla inmeye benzer bir deneyim yaşatan bu havalimanı, Himalayalarda yer alan Bhutan'ın tek havalimanıdır. İniş için yaklaşma aşamasında yapmak zorunda kaldığınız keskin manevralar yolculuğunuzun son anlarında tadınızı kaçırabilir. Çeşitli kaynaklara göre sayıları 20'yi geçmeyen pilotun bu limana inme lisansı olduğu biliniyor. Barra Uluslararası Havalimanı, İskoçya. İskoçya'nın en kuzeyinde bulunan Barra Adası'nın Tariq Moor Körfezi'nde yer alıyor. Bir plajı pis olarak kullanılan bu havalimanı, dünyada bu özelliğe sahip tek havalimanıdır. Plajın kumu, ıslaklığı zaman zaman yükselen sularla beraber su altında kalması pistin maceralı hale getiriyor. İlginç olan şu ki yapısal bir pist olmadığı için Google'da havalimanının ismini girdiğinizde bir pist göremeyeceksiniz. McMurdo İstasyonu, Antarktika. Havalimanının buz üzerindeki pistte Punt Point Yarımadası'nda yer alıyor. Buz pisti olarak da adlandırılan pist, Antarktika programı tarafından yaz aylarında kullanılıyor. Kıtanın tek pisti olan bu askeri üs kış aylarında 24 saat karanlıkta kalıyor. Pist üzerinde herhangi bir aydınlatma olmaması pilotları kör inişe mecbur bırakıyor. 1970'te pistten çıkarak kaza yapmış bir C-121 hala pistin sonunda karların altında yatmaktadır. Narssuaq Havalimanı, Grönland. Havalimanı Grönland'ın güney kesiminde yer alıyor. Havalimanının en belirgin özelliği fiyortların arasında yer alması ve inmeyi zorlaştıran çok güçlü rüzgarlara sahip olmasıdır. Buzla kaplı ve sadece 5900 fit 1800 metre uzunluğunda olan bu pist gerçekten çok zor. Ayrıca yakında yer alan aktif volkan her zaman için bir tehlike unsuru. Honduras. Havalimanının dağların arasına yer alması pistin son yaklaşımında pilotları keskin manevralar yapmaya mecbur bırakıyor. Ayrıca pistin eni son derece dar. Bu da tekerlekleri piste koyma aşamasında pilotları kısıtlayan ve stres yaratan başka bir faktör. Son aşamada pilotlar 45 derecelik keskin bir manevra yapmak zorunda. George Duval Havalimanı, Fransa. Bu havalimanının pisti sadece 1722 fit 525 metredir. Fransız Alplerinin en lüks kayak merkezi George Duval'ında bulunan bu havalimanında pilotlar pistin sonunda yer alan tepeden aşağı düşmemek için kalkış esnasında uçağın uygun hıza ulaştığından emin olmak zorundadır. Uçağın ani bir durum karşısında kalkıştan vazgeçmesi neredeyse olanaksız hale getiren bu şartlar önemli bir risk oluşturuyor. Wellington Uluslararası Havalimanı, Yeni Zelanda. Havalimanını zor ve ilginç kılan özelliği tek pistin olması ve pistin her iki başının da denize açılması. Yani inişte ve kalkışta sorun yaşayan pilotların denizle kucaklaşması garantidir. Deniz çarpma esnasında karaya göre daha olumlu imkanlar sunsa bile kurtarma çalışmaları açısından önemli zorluklar yaratan bir alandır. Dağlık bir bölgede yer alması pilotları her zaman güçlü rüzgarlara ve keskin yaklaşma ve kalkış manevralarına mecbur bırakıyor. Telsekhilar Havalimanı, Nepal. 9500 yaklaşık 2900 metre yükseklikte bulunan bu havalimanı, Himalaya dağlarının dakikasına uymayan havasında güçlü rüzgarlara, yüreğinizi ağzınıza getirecek ani irtifa kayıplarına, sert türbülanslara her an rastlamak mümkündür. Ayrıca sık rastlanan elektrik kesintileri bu pisti daha da maceralı hale getirebiliyor. Pistin kısalığı bir ucunda dağ, diğer ucunda ise var olan derin vadi. Bu pisti listenin başında doğal olarak yerleştiriyor. Cristiano Ronaldo Havalimanı, Portekiz. Fujian Havalimanı olarak da bilinen bu alan, pilotlar için bazen gerçek bir meydan okumaya dönüşebiliyor. Atlantik Okyanusu'ndan esen çok güçlü yan rüzgarlar uçağın pist üzerindeki beşik gibi sallanmasına sebep oluyor. Uçak fobisi olan yolcular inmeye çalışan uçakların videolarını izlememeli. Prenses Julia Uluslararası Havalimanı. En ünlü havaalanlarından biri olan Prenses Juliana, havalimanına iniş yapan uçaklar sahile oldukça yakın bir mesafeden geçiyor. Fakat havalimanının tehlikeli olmasına sebep olan şey bu değildir. Uçakların iniş yapabilmesi için 8000 fitten daha fazla bir pist gereken bu havalimanı, 7100 fit büyüklüğünde bir piste sahip. Korkutucu olmasına rağmen bu havalimanına iniş yapmak oldukça iyi bir deneyim. Cebeli Tarık Havalimanı. Cebeli Tarık Havalimanı'nın pisti kentin bir ana caddesinden geçiyor. Araçlar her uçak geçişinde durmak zorunda kalıyor. Fakat bu zamana kadar hiç büyük bir kaza yaşanmamış. Günde ortalama 7 uçağın inip kalktığı havalimanından geçen karayolu günde 2 saate yakın bir süreyle kapatılıyor. Agaddi Havalimanı. Hindistan'da takım adalar üzerine kurulu Agaddi Havalimanı, okyanus suları içinde çevrilidir. Pilotlar için ölüm pisti olarak adlandırılır. Kansai Havalimanı.
Japonya'nın Osaka Körfezi açıklarında bulunan 4 kilometre uzunluğunda ve 2,5 kilometre genişliğine sahip olan Kasai Havalimanı, 10.000 işçi ve 80 gemi ile 3 farklı tepeden 21 milyon metreküp toprak kullanılarak yapay bir ada üzerine kuruludur. Japonya'da havaalanı yapılabilecek kara parçası bulunmadığından Osaka'ya yakın olabilecek bir noktaya inşa edilen Kansai Havalimanı bir mimarlık ve mühendislik harikası olarak kabul ediliyor. 1100 hektar üzerine kurulu olan bu dolgu alan başlarda korku yaratsa da neredeyse hiç hasar almadan atlattığı Kobe depremi ve saygısız büyük tufandan sonra insanların güvenini kazanmaya başardı. Havalimanına çok yakın bir mesafede gerçekleşen depremde sadece birkaç camın kırıldığı alan Japonya'daki ekonomik kriz döneminde yapıldığından halkın tepkisine maruz kalmıştı. Paris'in Eyfel gibi yapım aşamasında halkın büyük tepkisiyle karşılanan Kansai Havalimanı şu an Uzak Doğu'nun en yoğun havalimanlarından biridir. Peki sizler bu havalimanları hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı, like tuşuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın.